Fırat'ın kıyısında unutulan. O muazzam şehir, şöyle arkanızı yaslayın da size tarihin tozlu raflarından duyar duymaz yok artık diyeceğiniz acayip bir hikaye anlatayım. Düşünsenize, bir zamanlar Fırat Nehri'nin kıyısında öyle bir şehir varmış ki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en zengin, en ihtişamlı sınır kentiymiş. Burada ticaret tavan yapmış, sanat konuşulmuş, zenginler devasa villalarda yaşamış. Tabii evin tabanını süsleyen o muazzam mozaikler de işin kreması. Ama ne yazık ki tarihin akışı acımasız. Savaşlar, depremler derken bu görkemli şehir yüzyıllar boyunca toprağın altına gömülüp gitmiş. Yıllar sonra Birecik Barajı'nın yapılacağı ve buraların sular altında kalacağı duyulunca arkeologlar resmen zamana karşı bir yarış başlatıyor. İşte tam sular kenti yutmak üzereyken o efsanevi villa odasının tabanından bir parça gün ışığına çıkarılıyor. Çingene Kız, o efsane bakışlar ve antik Mona Lisa, havası mozaik, gün yüzüne çıkar çıkmaz sanat dünyası adeta şok geçiriyor. Neden mi? Çünkü Çingene Kız'ın öyle bir bakışı var ki odanın neresine giderseniz gidin gözleriyle sanki sizi takip ediyor. O hüzünlü, dalgın ama bir o kadar da insanı delip geçen bakışlar. Arkeologlar, tarihçiler yıllarca bu yüzün kime ait olduğunu çözmeye çalışmış. Kimi yerel bir Çingene Kız demiş, kimi toprağın bereketini simgeleyen Gaia demiş, kimi de tamamen hayal ürünü bir hüzün tablosu diye yorumlamış. Dağınık saçları, başındaki sarığı ve o belirgin elmacık kemikleriyle bu portre, tarihin adeta antik dönemdeki Mona Lisa'sı ilan edilmiş. Okyanus aşırı kaçakçılık ve efsanevi dönüş hikayenin en sinir bozucu ve maceralı kısmı ise mozaik bulunduktan sonra başlıyor. Çingene Kız'ın çıktığı o villanın diğer parçaları maalesef 1960'larda kaçakçılar tarafından yerinden sökülüp yurt dışına kaçırılıyor. Yıllar boyunca Amerika'da bir üniversitenin müzesinde sergilenmiş o kayıp parçalar, Türkiye'nin uzun, inatçı ve kararlı hukuki mücadelesi sayesinde nihayet 2018 yılında kendi evine yani Gaziantep'e geri dönebilmiş. Parçalar birleştiğinde tablo tamamlanmış olmasına rağmen insanın aklındaki o soru hep baki kalıyor. O parçalar okyanus ötesine nasıl kaçırıldı ve Zeugma'nın o sessiz tanıkları daha hangi sırları yanlarında götürdü? Sır dolu odaya yolculuk. Bugün yolunuz Gaziantep Mozaik Müzesi'ne düşerse, müzenin en karanlık, en özel odasında adeta bir tapınak gibi korunan Çingene Kız'la karşılaşırsınız. O odaya girip de o gözlerle göz göze geldiğinizde sıradan taş ve cam parçalarına bakmadığınızı iliklerinize kadar hissedersiniz. Fırat'ın suları altında kalmış kayıp bir medeniyetin, yıllar süren bir kaçakçılık macerasının ve yüzyıllardır asla sönmeyen o gizemli bakışın çaresizliğine ortak olursunuz. Belki de Çingene Kız'ın en büyük sırrı bize hiçbir zaman kime ait olduğunu söylememesi. Ama Zeugma'nın sessiz taşları, Fırat'ın suları altında kalan hikayeleri ve o gizemli bakışlar hala anlatacak çok şey taşıyor. Peki sizce Çingene Kız gerçekten kimi anlatıyor? Yorumlarda kendi teorinizi mutlaka yazın. Eğer tarihin tozlu sayfalarının ardındaki böyle gizemli hikayeleri seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve Zulüm Defteri'ne abone olmayı unutmayın. Bir sonraki karanlık hikayede görüşmek üzere.